FIDE Dünya Rapid Şampiyonası'nın ikinci turuyla karşınızdayım. Beyazlarda Ediz Gürel, siyahlardaysa Daniel Darda. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, D6, merkezi şimdilik rakibine bırakıyor. İleride C5 veya E5 sürüşleriyle merkez mücadelesine dahil olacak. D4, merkezi ikinci piyonunu yerleştiriyor. At F6, ver E4'ü, at C3, E5. Merkez mücadelesine dahil oluyor. Bu konumda D alır E5, D alır E5'ten sonra vezirler değişildiği için şahın merkezde kalması sorun değil. Bu yüzden D hattının açılması ya da rok yapısının bozulması kritik bir problem oluşturmuyor. At F3, D alır E5, D alır E5 devamında at alır E5 ile piyon kazanmak istedi. At B D7, H3, G4 karesini kontrol ediyor. File E7, rok hazırladı. G4. Ediz şah kanadından atak başlatıyor ve G2 karesinde fili için yer açıyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. Fil G2, fili uzun çapraza yerleştiriyor. C6, D5 karesini kontrol ederken vezir kanadı saldırısı oluşturmak için B5 sürüşünü hazırlıyor. G5, atı isteyerek şah kanadından alan kazanıyor. Bilgisayar bu konumda at H5 hamlesini öneriyor ama D alır E5, D alır E5'ten sonra at alır E5. Vezirin çaprazını açarak E5'i alır. At alır E5 oynandığında vezir alır H5. Ediz bir piyon öne geçerdi ama şahı merkezde kaldığı için bilgisayar bu konum oynanabilir diyor. Fakat bu kararı verebilmek kolay değil. Nerede kalmıştık? G5, at E8, H4. Ediz piyon sürüşleriyle şah kanadındaki saldırısını adım adım derinleştiriyor. B5. Şah kanadından gelen saldırıya karşılık Darda vezir kanadından saldırı başlatıyor. File 3. Ediz Gürel vezir kanadındaki taşlarını geliştirip uzun rok devamında şah kanadı saldırısına devam etmek istiyor. At C7, at E2, at G3 karesinden F5'e ya da H5'e yerleştirilerek rakip şah üzerindeki baskıyı artırabilir. Fil B7, rakibin uzun çaprazla karşıladı. At G3, at E6, D4'e olan baskısını artırıyor. Fil H3, E6 atına baskı oluşturuyor. Ediz burada G6 ile piyon feda ederek devamında H5 ile şaha giden yolda dikeyleri aşmak istiyor. G6 sürüldüğünde at boşta kalacağı için F alır G6 yapılamayacak. E alır D4. Gerilimi sonlandırarak E5 karesinde atı için yer açıyor. At alır D4. At alır D4. Vezir alır D4. Atı alarak vezirini geliştirdi ve uzun rok hazırladı. C5. Tempoyla veziri isteyerek B7 karesindeki fili canlandırıyor. Vezir D2. At E5. At merkez E5 karesine yerleşti. İstek. At F3 ile şah vezir çatalı atmak. Uzun rok. Şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu ve kalesini açık D dikeyinden aktifleştirdi. At C4. Ver veziri. Burada aslında amaç E3'teki fili alıp fil çift avantajını elde etmek. Vezir C3. Vezir G7'ye baskı uygularken kalesinin dikeyini açıyor. Bu konumda at alır E3 ile fil alınırsa at H5 çift ünlem. Vezir alır G7 ile mat ister. F6. Vezirin G7'ye bakışını engellediğinde vezir alır E3. F alır G5 ile devam edilirse fil E6. Şah 8 devamında at alır G7 çift ünlem. Şahı güvenli bölgeden çıkartır ve Ediz'in kazanca giden bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? Vezir C3, kale E8, kalesini açık E dikeyinden aktifleştirirken F8 karesinde fili için yer açıyor. Fil alır C5, D dikeyindeki açması kullanarak Ediz bir piyon kazanıyor. D alır C5 yapılırsa kale alır D8 ile Ediz veziri kazanır. Bu konumda piyon öne geçmekten daha değerli olan bir şey varsa o da artık filin A1 A8 çaprazında kendisine yer bulabilmesi. Fil F8 kalesinin dikeyini açıyor ve
Fil F8 karesinden G7'yi destekliyor. Fil D4. Fil uzun çaprazda G7'ye olan baskıyı artırıyor. Bu konumda fil alır D5 ile darda piyon kazanmaya çalışırsa fil alır D5, at alır D5, kale alır D5 devamında fil G2 ile Edis Halit öne geçerdi. D5, E4'e hücum ediyor. Burada E5 sürülürse Ediz Gürel rakip şah olan baskısını büyük ölçüde kaybederdi. At H5, ver G7'yi, B4. Vezir uzun çaprazdan kovarak G7'ye olan baskıyı azaltıyor. Vezir G3. Bu konumda D alır E4 yapılırsa fil alır G7. Açarak vezire saldırı var. Vezir A5. Ver A2'yi. Şah B1. D alır E4. Materyal sayısı eşitleniyor. Kale HG1. G dikeyindeki kontrolünü artırıyor. Edis fırsat bulursa at F6 gelmek istiyor. G alır F6 ile bu at alınırsa Edis mat edecek. Bu konumda dardığı için en doğru savunma at E5 hamlesiyle filin G7'ye olan bakışını engellemekti. Fil D6, ver veziri, vezir G4, fil C8, veziri istiyor. At F6, çift ünlem. Şah H8'e kaçarsa vezir H5, vezir alır H7 mat ister. G alır F6 yapılırsa oyun mata gidiyor. Nerede kalmıştık? At F6, şah F8'e giderse at alır H7, şah E7'ye giderse vezir alır E4, şah kale çatalı var. Şah G8'e giderse vezir H5, Edis tekrar at F6 ister ve kazanca giden bir saldırısı olurdu. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. At F6, G alır F6, atı kırıyor. G alır F6 yapmaya fırsat yok. Vezir boşta kalacak. Vezir H5, Ediz G alır F6 ile açarak saldırı oluşturmak istiyor. Burada F5 ile bu engellenmeye çalışılırsa G6'dan sonra konum hızlı bir biçimde dökülürdü. Fil alır H3. Yapacak bir şey yok. Darda fili alıyor. G alır F6. Şah F8'e giderse vezir H6. Bir hamlede mat var. Şah H8. Vezir alır F7. Vezir G7 bir hamlede mat istedi. Darda kale G8 geliyor. Ediz Gürel vezir alır G8 ile vezir feda ediyor ve darda oyunu terk ediyor. Bu konumda kale alır G8 zorunlu. F7 aşarak şah çekecek. Kale G7, fil alır G7 ile Ediz mat edecekti. Bu videonun da sonuna geldik. Herkese iyi yıllar. Seneye görüşürüz.